Herkese merhabalar kıymetli dostlar. Yeni bir video ile karşınızdayım. Bugün 4 Ocak 2025. Yeni bir yılın 4. günündeyiz. Şimdi size Norveç'in şehir içi ulaşımının kış günlerinde nasıl olduğunu göstermek istiyorum. Norveç'te şehir içinde belediye otobüsleri var. Bazı büyük şehirlerde tramvay var, trolleybüs var, metrobüs var. Bizim bulunduğumuz şehirde sadece belediye otobüsleri çalışıyor. Dolayısıyla biz şimdi çarşıdan eve doğru yolculuğa çıktık. Bugün havanın durumu camdan gördüğünüz üzere böyle. Bol miktarda kar yağıyor. Yollarımız karla kaplı. Otobüs yavaş yavaş yoluna devam ediyor. Evet, Norveç'te kış mevsiminde yolları temizleseler bile sürekli kar yağdığı için tekrardan böyle kapanıyor. Dolayısıyla ancak böyle iki arabanın zorla sığabileceği kadar yolu temizledikten sonra geri kalanla çok fazla uğraşmıyorlar. Şu anda onun için arabamız yavaş gidiyor. Bakın yolda o kadar çok kar var ki ne kadar temizleseler bile yolun asfaltı görünmüyor. Yolun iki yanında böyle işaretler var. O işaretlere dikkat ederek yolculuk yapmanız gerekiyor. Bizim bulunduğumuz evimiz, daha doğrusu biraz şehrin kenarında, biraz yüksek yerde. Dolayısıyla mecburen otobüste gitmemiz gerekiyor. Bu arada kıymetli dostlar, saatin kaç olduğunu merak ediyorsanız onu da söyleyeyim. Şu anda saat 3 olmuş yani, evet. Saat 3 olmuş. Yani dikkat ederseniz hava karanlık. Zaten bulutlu olduğu için, kar yağdığı için karanlık, ama kış günlerinde Norveç'te, bizim bulunduğumuz şehirde daha doğrusu, güneş 2.30 civarında battı zaten. Dolayısıyla yani güneşin batma saati o şekilde. Ama hava bulutluysa, böyle kar yağıyorsa zaten güneş görmüyorsunuz. Onun için normalde şu anda biz karanlıkta gidiyoruz. Sokak lambalarının eşliğinde yolumuza devam ediyoruz. Bakın. Arabaların ışığı mutlaka yanmak zorunda. Sokak lambaları sürekli yanıyor kış günlerinde. Hava bulutlu olduğu zaman, hani gündüz bile olsa güneşi görmediğimiz için böyle sokak lambalarının yanması gerekiyor. Burası biraz eğimli arazi olduğu için dolayısıyla yokuş yukarıda çıktığından dolayı mecburen arabanın yavaş gitmesi gerekiyor. Otobüsün yavaş gitmesi gerekiyor. Evet, şoför bey radyo dinliyor bu arada. Evet, bu mahallenin ismi Terasa Huset diye geçiyor. Yani teras evler. Buradaki evlerin, yani Norveç evlerinin genelinde teras vardır da bu evlerin özelliği, bakın karşıda görüyorsunuz, merdiven şeklinde yapılmış. Tamamı böyle teraslı evlerden oluşuyor. Büyük 3 blok halinde böyle büyük evler var, apartmanlar var. Burada otobüsümüz geldi. Bakın, yolcularını indirecek, bindirecek, neyse. Tekrardan yola devam edecek. Geri aşağı doğru inip yeniden arkaya döneceğiz. Evet, yola çıktık tekrardan. Evet, ne kadar kar olduğunu görüyorsunuz kıymetli dostlar. Böyle bakın, karşı tarafta karları temizliyorlar, yığıyorlar. Gönderebilecekleri bir yer olmadığı için bakın bu şekilde hep kar yığınları var. En fazla yolun kenarına yığabiliyorlar yani. Evet, bakın ne kadar kar olduğunu görüyorsunuz.
Otobüsün manevra yapması bile gerçekten çok zor oluyor. Çünkü yol iyice daraldığı için kardan dolayı. Evet kıymetli dostlar, bizim evimiz tam belli olmuyor ama bu karşıda böyle hafif siyahımsı yerler var. Biraz sonra daha net olacak. Bakın ben orada göstermeye çalışacağım. Oraya çıkacağız biz ama tabii ki tepenin arkasını dolaşarak gelecek yani. Bakın en yukarıda bir tane yıldız görüyorsunuz, lamba görüyorsunuz. Onun hizasında kalıyor yani ta arka tarafta. Evet, burası da Husbyåsen diye geçiyor. Şehir evleri diyebiliriz yani Norveççe tercüme ettiğimiz zaman. Hemen sağ tarafta böyle 2 katlı falan genelde müstakil evler var. Yeni yapılmış evler var. Evet, yolculuğumuz tekrardan başladı. Bu sağ tarafta gördüğünüz normalde Norveç usulü bir çiftlik, eski çiftlik. Orada da insanlar yaşıyor. Sol taraftaki evler ise genelde modern, sonradan yapılmış evler. Bu yolun bir özelliği de kıymetli dostlar, şehir merkezinden bizim mahalleyi dolaşıp tekrar geldiğiniz zaman 20 tane kasis var. Şoförler burayı çok sevmiyorlarmış. Yani belediye otobüsünü kullananlar. Böyle bir ilginç durum. 2 tane kasis geçtik. Daha önceden geçtiklerimiz hariç. Evet, burası da yine eski Norveç usulü çiftlik evleri. Norveç'te çok sayıda böyle çiftlik evleri var. Bakın yolun ne kadar dar olduğunu görüyorsunuz kıymetli dostlar. Evet, sol tarafta elma ağaçları var. Norveç'in böyle güzel elmaları oluyor. Böyle gayet doğal elmalar. Evet, yine kasislerden geçe geçe yolculuğumuz devam ediyor. Böyle arada bir görüntümüz kaybolsa bile. Bu sağ tarafta gördükleriniz ot yığınları, ot balyaları kıymetli dostlar. Evet, burada da yine böyle evler var, müstakil evler var. Onların arasından geçiyoruz. Evet, Noel günlerinde dolayı süslenen evlerin daha bu ışıklı süslemeleri devam ediyor yani epey bir süre devam edecek. Evet, bakın arabalar yine zorla geçiyor. Birbirine yol vermeleri gerekiyor mecburen. Sağ taraftaki karın ne kadar olduğunu görüyorsunuz bakın. Evet kıymetli dostlar, bu sol tarafta gördüğünüz ışıklı yer bir tane çocuk bahçesi. Şu anda saati bittiği için büyük ihtimal çocuklar normalde bu havada dışarıda oynarlar yani. Yani kar yağmış, kış olmuş falan çok fazla fark etmez. Çocukları kışın oynatırlar. Evet, burası da Remira bölgesi. Şurada alın. Remira dediğimiz bölgesi. Hemen sağ tarafta
Stat var. Küçük bir tane stat var. Remira'nın stadı var. Evet, insanlar bu şekilde köpekleriyle gezmeden gelebiliyorlar. Ormanın içine gidebiliyorlar. Böyle biraz yürüyüş yapıp gelebiliyorlar. Evet kıymetli dostlar, yolculuğumuz yavaş yavaş sonuna yaklaşıyor. Bizim Şordal şehrinden belediye otobüsümüzle yaptığımız bir karlı, kışlı bir yolculuktan sahneleri size göstermeye çalıştım. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. İnsanlar bu şekilde, bakın sis de var aynı zamanda. Böyle havalarda gayet rahat bir şekilde yolculuk yapıyorlar. Kaymaya gidenler oluyor. Böyle ondan sonra bakın çocuklarıyla beraber. Evet, sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sevgiyle kalın. Norveç'ten iyi günler.